Merhaba, Ekotalks'a hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok değerli bir konumuz var. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Başkanı Profesör Elvan Özkavruk Adanır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz hocam. Bugün hocamızla giyim tarzımızın iş hayatındaki etkilerini konuşacağız. Giyim tarzımız günlük yaşantımızda olduğu kadar iş yaşantısında da büyük önem taşıyor. Hocam bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Doğru giyinmenin sırları nelerdir iş hayatında? Temiz ve bakımlı olmaktan geçiyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Daha sonra çalıştığınız şirket kültürüne uygun giyinmek de önemli. Önce çalıştığınız yeri gözlemlemeniz lazım. Nasıl bir giyim tarzı var? Onu takip etmeniz önemli. Tabii ki burada renklerin psikolojik etkileri, vücudunuza uygun giyinmek, bunlar da dikkate almamız gereken şeylerin en başında geliyor. Özellikle beyaz giydiğiniz zaman karşıya temiz ve düzen hissi veriyorsunuz. Siyah güç ve profesyonellikle ilişkilendiriliyor. Lacivert güvenilirlik. Pastel tonlar tercih ettiğinizde ise bu karşı tarafa daha samimi ve yakın bir iletişim aşılıyorsunuz. O nedenle giyimde renklerin psikolojik etkisinin yanı sıra giysilerimizi tamamlayan aksesuarlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin zarif bir kolye ya da erkeklerde farklı renkli bir kravat, kendi tarzınızı da yansıtmanız önemli. Özellikle aşırı parlak renklerden, neon renklerden ya da aşırı takılardan kaçınmak önemli. Ayakkabı en önemli tamamlayıcılardan biri giysilerimize. Erkeklerde bağcıklı ayakkabılar ya da Oxford tarzı ayakkabılar. Kadınlarda düz şık ayakkabılar, kısa topuklu ya da botlar da tercih edilebiliyor. Ama son dönemlerde hepimiz biliyoruz ki spor ayakkabılar da artık iş yaşamında takım elbiselerin bile tamamlayıcı bir parçası oldu. O nedenle ufak sırları bunlar diyebilirim kısaca. Hocam giyim tarzımız iş yaşamımızı nasıl etkiliyor? Verimle ya da motivasyona bir etkisi var mı? İş yaşamında doğru giyinmek, eğer kendimizi rahat hissediyorsak o zaman özgüvenimiz daha fazla oluyor ve yaptığımız işe daha fazla odaklanabiliyoruz ve aynı zamanda karşı tarafa da güven hissi uyandırabiliyoruz. O nedenle kendimizi rahat hissettiğimiz kıyafetler giymemiz çok önemli. Ama tabii ki bunu tercih ederken profesyonellikle bu aşırı rahat arasındaki dengeyi de kurmamız gerekiyor. Peki hocam iş yaşamında sıkça yaptığımız hatalar nelerdir giyim seçimi anlamında? İş yaşamında sıkça yaptığımız hatalardan biri çok rahat giymek. Yani bir eşofman altıyla gelmek, bunlar hataların başında geliyor. Ya da vücuda uymayan kalıplarda giysi seçmek, abartılı aksesuarlar kullanmak, bakımsız ayakkabılar giymek. Bunlar iş yaşamında yaptığımız hataların başında geliyor. Örneğin kişilere beyaz önlük giydirmişler. Demişler ki bu bir doktor önlüğü. Bir başka gruba da yine beyaz önlük giydirmişler ama bununla ilgili bir açıklama yapmamışlar. Doktor önlüğü giyenlerin özgüveni daha artmış, kendilerine olan özgüveni, daha verimli ve odaklı çalışmaya başlamışlar. Bu konuda çalışan çok bilim adamları var. İş arayanların şu anda en önem verdiği şey mülakatlar biliyorsunuz. Birçok mezunumuz var mülakata giriyor. Mülakatta hangi giyim tarzına seçmeliyiz? Neye önem vermeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki hangi sektörde işe gireceği kişinin çok önemli. Örneğin finans ya da hukuk alanında bir iş başvurusu varsa iş yerinin kültürünü önce bir nasıl bir giyim tarzı var ona bakması gerekiyor ama takım elbiseler, koyu renkler, bunların içinde açık renk gömlekler, mavi renk gömlek daha sakinlik duygusu geçiriyor karşı tarafa. Daha yaratıcı sektörlerde ise bizim smart casual dediğimiz tarzı tercih edebilirler. Profesyonellikle rahatlık arasındaki dengeyi kurarak kendilerini daha iyi hissettiklerinde çünkü karşı tarafa da o olumlu mesajı verecekler ve ben bu kurum kültürü hakkında bilgi sahibiyim. Bu işe odaklandım ve verimli çalışma hevesindeyim. Bu mesajı da vereceklerine inanıyorum. Mesela Japonya'ya gittiğinizde iş yaşamında giyilen renkler siyah, koyu gri, antrasit. Bunların haricinde bir renk göremiyorsunuz. Japonya sokaklarında, Tokyo sokaklarında işe giden insanların giydiği tek renk bu. Ama Hindistan'a gittiğinizde o kadar canlı renklerle insanlar işe gidiyor ki çalıştığınız coğrafyada aslında sizin giyim tarzınızı belirliyor. Nasıl bir yerde çalışıyorsunuz, hangi ülkede çalışıyorsunuz, bunlar da çok önemli.